Selamlar, günaydınlar dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gezdik hep beraber bu kanalda. Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Balkanlara, Orta Asya'ya çeşitli coğrafyalarda gezdik, dolaştık ama hiç birlikte Avrupa'ya gitmemiştik. Bu video ile birlikte Avrupa'nın kapılarını aralıyoruz beraber. Yolculuğumuz İspanya. Şu an ben İzmir'deyim, havalimanındayım. İstanbul aktarmalı olarak Barcelona'ya uçacağım ve Barcelona ile birlikte hem İspanya hem de Avrupa seyahatimiz başlamış olacak dostlar. Heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor, neler yaşayacağız, kimlerle tanışacağız, neler yiyeceğiz, nereleri göreceğiz. Hep birlikte bu süreci deneyimleyeceğiz dostlar. Çok güzel gezi rehberleri hazırlamak istiyorum sizler için ve İspanya'yı merak edenler için güzel videolar, güzel içerikler hazırlamak istiyorum. Videomuz Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aurosebillio'nun sponsorluğunda başlıyor. Sizler de musluktan güvenle ve sağlıklı su içmek istiyorsanız link açıklamada dostlar, oradan bakabilirsiniz. Kapıma doğru gidiyorum şimdi. Yolculuğumuz başlasın. Barcelona'ya hoş geldiniz dostlar. Ülkeye çok rahat girdim. Hiçbir şekilde öyle sorgusal vesaire olmadı. Şu an biz Katalonya özerk bölgesindeyiz. Kendi dilleri var, Katalanca, kendi bayrakları var. 15. yüzyıldan önce burası atık suların, pis suların aktığı bir nehir yatağıymış. Diğer ülkelere baktığınızda normal yani aynı fiyatlar. Çok da açık değil yani. İçi bayağı sulu sulu dostlar ya. Bayağı sulu sulu. Limon verdi bir de yanında. Şöyle limonu sıkalım. İlk intiba olarak ben tatlı buldum açıkçası Barcelona'yı. Bitmeyen kiliseyi ziyaret edeceğiz şimdi arkadaşlar. Yani yolun ortasında motor park etmiş. Burada bisiklet yolu var. Bisiklete yol açmış. Şehirleşmesiyle birazcık da ön plana çıkan bir yer Barcelona. Katalonya'da sıklıkla yedikleri daha çok bu bölgelerde meşhurmuş. Ekmek üstü domates. Şöyle göstereceğim sizlere. Payayamız geldi. Bu pirinç yemeği bayağı bir sıcak, o yüzden çok fazla tutamayacağım elimde. Böyle söylemelerinin sebebi o dönem insanlar bu eve baktıklarında çirkin bir taş ocağı görüyorlarmış. La Pedrera taş ocağı demek. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebillio Unique sunar. Barcelona'ya hoş geldiniz dostlar. Ben de hoş geldim. Çok rahat bir yolculuktu, güzel bir yolculuktu. Hızlı bir şekilde ülkeye giriş yaptım. Şimdi ondan bahsedeceğim ama merkeze gidecek olan otobüs hemen önümde duruyor. O kalkmadan önce ona binmek istiyorum. Hola, buenas. Buenas, ¿Pagar aquí? sí, ¿Cuánto vale? 7.75. Tarjeta o efectivo? Tarjeta mejor. Arkadaşlar A2 numaralı otobüse bindim ben. Direkt olarak Plaza Catalunya yani merkeze gidiyor bu otobüs. 7,75 euro. Nakit olarak da kabul ediyorlar ama kart daha iyi dedi abimiz. Kartla ödedim ben de 7,75 euro. Otobüsün içinde şöyle göstereyim sizlere. Arkaya doğru yürüyelim. Kaç dakikada gidecek merkeze, hemen ona bakalım arkadaşlar. Ben Esimoya'dan internet paketi yaptım buraya gelmeden önce. Ülkeye iner inmez uçak pistteyken aktif hale geldi, hemen internetimi açtığımda kullanmaya başladım. Onunla ilgili de ileriki dakikalarda daha detaylı bilgi vereceğim. Şu an bu otobüs kaç gösteriyor? 45 dakikaya Plaza Catalunya'nın oraya varacağını gösteriyor. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Google haritalardan bakıyorum. Son durak burası arkadaşlar. Plaza Catalunya. Otobüsten inelim. Hızlı bir şekilde geldik ya. Saat 13:53. Bayağı böyle 30 dakika gibi bir sürede geldi. Öyle hiç 40 küsur dakika olmadı. Bakın burada otomatlar var. Buradan da biletinizi alabilirsiniz. Aerobus olarak geçiyor. 7,75 euro ücreti. Tek gidiş o. Gidiş geliş alırsanız 13 euroya denk geliyor. A1 var. A1 dediği otobüs Terminal 1'den kalkıp buraya geliyor. Ben Terminal 2'den geldiğim için A2 numaralı otobüse bindim. Bununla daha hızlı ulaşıyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim dostlar ve artık Barcelona'nın kalbindeyiz. Plaza Catalunya. 8 dakika gösteriyor otelim. 650 metre diyor. Hemen plazaya geçelim, yani meydanı geçelim. Otele yerleşeyim. Daha sonrasında buralara tekrardan geleceğim arkadaşlar. Anlatacağım, göstereceğim sizlere. Dolu dolu gezmek istiyorum Barcelona'yı. Ama ve lakin öncelikle ülkeye girişimden bahsedeyim şimdi. Önemli bir kısım o. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkeye çok rahat girdim. Hiçbir şekilde öyle sorgusal vesaire olmadı. Yeni bir sistem getirmişler. Avrupa Birliği bölgesine seyahat edecekseniz EES isminde bir sistem var. Yani giriş çıkışınızı elektronik ortamda kontrol etmek istiyorlar. Uçaktan indim. Polis kontrolünün olduğu kısma gittim. Orada bir sürü görevli ve cihaz vardı. Görevliler beni cihaza yönlendirdi. O cihazda da ne yapıyorsunuz? Türkçe bu arada. Çok rahat bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Orada zaten görevliler yardımcı da oluyor. Pasaport bilgilerimi okuttum. Vize bilgilerimi okuttum. Fotoğrafımı çekti. Parmak izimi aldı. Birkaç soru vardı. Türkçe bir şekilde böyle onu hızlı bir şekilde yanıtladım. O kadar. Daha sonrasında görevliler beni elektronik kapıya yönlendirdi. Pasaportumu okuttum. Fotoğrafımı çekti. Sadece parmak izimi alırken cihaz tam okumadı. Baktı böyle 2 kere denedim. Problem çıktı.
baktı, beni polise yönlendirdi. Parmak izimi polisin olduğu kısımda aldım. Çok rahat bir şekilde ülkeye girdim. Polis de öyle hiçbir şey sormadı yani. Sadece vizeme baktı, parmak izimi aldı. Kolay bir şekilde ülkeye giriş yapmış oldum. Otelimi buldum. Merkezi bir yerde kalıyorum. Çok güzel bir yerde kalıyorum. Otel Turin arkadaşlar. Burada kalacağım. Gayet merkezi, güzel bir yer. Odamı da göstereceğim şimdi sizlere. Şansıma şu an otelde elektrik yok. Bir saat sonra gelecekmiş. Odama yerleştim arkadaşlar. Şöyle sizlere fiyatı da göstereyim hemen. Gayet temiz bir oda bu arada. Yani ufak bir oda ama ışık alıyor, hava alıyor. Gayet temiz. Oldukça yeterli bir yer benim için. 2 gece için ödeyeceğim fiyat budur arkadaşlar. Aşağıda kartla ödedim. 18.395 lira 49 kuruş. Yani 2 gece için 350 euro diyeyim. Oldukça merkezi bir yerdeyiz. Laramla sokağının olduğu bölgedeyiz. Her yere rahatlıkla yürüyerek ulaşabileceğim. Zaten burayı seçmemdeki amaç oydu. Otele yerleştim. Birazcık soluklandım. Şimdi gezmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Nazar boncuğu yapmışlar bakın. Burada da güzel bir çalışma var. O kadar ilginç sokaklar var ki. Yani şu an şehrin eski şehir kısmındayız. Yani Barcelona'nın eski şehir olarak adlandırılan kısmındayız. Buraları keşfedeceğiz 2 gün boyunca. Tabii şehrin farklı noktalarına da gideceğim. Çok değişik şeyler görüyorum ya. Zaten binalar, mimariler oldukça eski. Farklı gözüküyor. Ama belli başlı böyle o gördüğümüz seramikten yapılan eserler de renk katmış sokaklara. Bak bu ufak dokunuşlar renk katıyor işte yani. İlgisini çekiyor turistlerin. Şimdi Avrupa'ya adım atmış bulunuyoruz İspanya ile birlikte. Ama sadece İspanya ile sınırlı kalmayacak arkadaşlar. Ben 1 senelik Schengen aldım. Belli başlı dönemlerde Avrupa'ya geleceğim, gezeceğim. Sizlerin de böyle önerdiği yerler olursa oralara daha çok yoğunluk gösteririm, ilgi gösteririm. Sizler için içerikler üretmek istiyorum Avrupa'da. Evet dostlar, Barcelona gezimize Plaza Catalunya ile yani Katalonya Meydanı'yla başlıyoruz. Burada acayip kuş var. Herkes kuşları besliyor. Çocuklar da kuşları kovalıyor bir yandan. Onlarla oynamaya çalışıyorlar. Baksana yüzündeki gülümsemeye bak ya. Şu an parktaki en mutlu kişi o. Kuşlar etrafını sarmış. Bir de tekmeliyor kuşları ama onu yapmasa daha iyi. Plaza Catalunya'dayız. Katalonya Meydanı'ndayız arkadaşlar. Burası oldukça geniş bir meydan. Şehrin 2 ana bölgesini birleştirdiği için ve şehrin en önemli noktalarından biri olduğu için turistlerin ilgisini çeken bir yer. Tabii ki buranın yerelleri de gelip burada oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. 2 tane büyük fıskiye var. Hemen onun yanlarında, ortasında heykeller var. Arka tarafta bir tane bina görüyorsunuz. Tarihi bir bina, değişik mimaride. Hemen şu sağ çaprazda da bir tane tarihi değişik bir bina var. Yani çevresinde bir sürü tarihi bina var arkadaşlar. Çünkü tarihi şehrin olduğu bölgedeyiz. Eski yapıları göreceğiz bu bölgede. Ve Barcelona'nın en meşhur, en çok ziyaret edilen noktalarını keşfedeceğiz. Barcelona, İspanya'da Madrid'den sonraki en büyük ikinci şehir arkadaşlar. Şu an biz Katalonya özerk bölgesindeyiz. Kendi dilleri var, Katalanca, kendi bayrakları var. İspanyollarla Katalanlar arasında tarihten gelen bir çekişme var arkadaşlar. Bir dönem Katalanlar bağımsız olmak istiyordu. Tam bağımsızlık istiyordu. Bağımsızlıkla ilgili süreç nereye vardı bilmiyorum açıkçası. Barcelona'nın tarihine baktığımızda Romalıların izlerini görüyoruz, Fenikelilerin izlerini görüyoruz ve Kartacalıların izlerini görüyoruz arkadaşlar. Yani burası oldukça önemli bir yer. Barcelona eğer bugün turistik bir şehirse bunun belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Bunlara hem bu videoda hem de bir sonraki Barcelona videomuzda değineceğim. Yani sadece bir video olarak düşünmeyin Barcelona'yı. 2 video yapacağım buradan ve detaylı bir şekilde sizlere gezi rehberi hazırlamayı planlıyorum. Şimdi karşıya geçelim ve şehrin en meşhur caddesine girmiş bulunacağız. La Rambla Caddesi. Ne yazık ki burada tadilat var. Yani cadde boyunca şöyle bir tur attım ben. Bayağı bir tadilat var. Birazcık ses de var ne yazık ki. Hem görüntü olarak hem ses olarak bizi tatmin etmeyebilir. Ama ve lakin elimden geldiğince sizlere burayı gösterip anlatmak istiyorum. Ola ki yolunuz buraya düştü. Belki tadilata denk gelmezsiniz. Daha rahat, keyif alarak gezersiniz arkadaşlar. Burası Catalunya Meydanı'ndan başlayarak Christoph Kolomb'un anıtı var. Oraya kadar uzanan, sahile kadar uzanan bir cadde arkadaşlar. 1,2 kilometre uzunluğundaymış. Sağlı sollu dükkanlar, restoranlar, kafelerin olduğu bir cadde burası. Şurayı korumaya almışlar arkadaşlar. Burada tarihi bir çeşme var. La Rambla'nın hemen girişinde o çeşme arkadaşlar. Şehrin ilk su kaynaklarından bir tanesiymiş. 1890'da yapmışlar o çeşmeyi. Barcelona taraftarları kutlamaları o çeşmenin etrafında yapıyormuş ve bu artık bir gelenek haline gelmiş. Yakın zamanda da kendileri Şampiyonlar Ligi'nde elendi şu an. Büyük ihtimalle şehirde bir üzüntü havası hakim. Atletico Madrid'e elendiler. Kendilerine başarılar diliyorum bundan sonraki süreçlerde. Biz Altaylıyız yani. Biz kendi takımımıza bakıyoruz. Başka takımlar bizi çok ilgilendirmiyor. Böyle bir hikayesi var o çeşmenin.
Umarım siz ziyaret ettiğinizde açık olur çeşme. Oradan su içtiğiniz zaman tekrardan Barcelona'ya geleceğiniz rivayet ediliyormuş bu arada. Öyle de bir hikayesi var. La Rambla Arapçadan gelen bir kelime arkadaşlar. Kumlu nehir yatağı anlamına geliyormuş. 15. yüzyıldan önce burası atık suların, pis suların aktığı bir nehir yatağıymış. Daha sonrasında 15. yüzyılda şehrin surları genişleyince, yani yaşam alanı genişleyince burası da o yaşam alanına dahil olmuş ve gördüğünüz üzere bir yaşam alanına, bir sosyal alana çevirmişler. Tabii ki yüzyıllar boyunca burası gelişmiş. İnsanlar hem burada yaşamış hem de bu alanlarda sosyalleşmiş. Şu an günümüzde şehrin en simge noktalarından, en önemli noktalarından bir tanesine evrilmiş durumda. Uzun süredir beni takip edenleriniz vardır arkadaşlar. Bu kanalda elimden geldiğince sizlerin işini kolaylaştıracak, fayda sağlayacak şeyler paylaşmaya çalıştım. Şimdi bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Çünkü yine işinizi kolaylaştıracak, fayda sağlayacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ben uzun süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Genellikle bir ülkeye gittiğimizde başımızı ağrıtan olaylardan biri internet mevzusu oluyor. Ben interneti çok uzun bir süredir Esimoyo sayesinde çok rahat bir şekilde çözüyorum arkadaşlar. Nedir peki Esimoyo? Esimoyo 190'dan fazla ülkede bizleri internete sorunsuz bir şekilde bağlayan bir uygulama. Esimoyo'da OneSIM özelliği var arkadaşlar. Siz Esimoyo'yu bir kere kurduğunuzda, bu OneSIM özelliğini aktif hale getirdiğinizde gittiğiniz herhangi bir ülkede tekrardan kurulum yapmanıza gerek yok. Esimoyo sizi o ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Esimoyo'da dilerseniz bir paket satın alıyorsunuz gittiğiniz ülkede ve o paketi kullanıyorsunuz. Dilerseniz bakiye yüklüyorsunuz, kullandığınız internet kadar para ödüyorsunuz. Mesela ben İspanya'ya gelmeden önce 10 GB'lık bir internet satın aldım. Eğer buradan başka bir Avrupa ülkesine geçecek olsaydım bölgesel paketler de var Esimoyo'da. Avrupa paketi alacaktım ve o paketi kullanmaya devam edecektim. Keza global paketler de var. Uygulamayı ilk defa indiriyorsanız ve ilk defa kurulum yapacaksanız Burak 100 kodunu kullandığınızda %100 bakiye kazanıyorsunuz. Yani $100 yüklediniz, $200 oluyor bakiyeniz. %100 bakiye yüklüyor size. Ara ara Esimoyo'da böyle kampanyalar oluyor arkadaşlar. Ana sayfasından takip edebilirsiniz uygulamanın. Ekranda gördüğünüz QR koddan ya da açıklamaya bıraktığım linkten uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fiziksel sim kartla uğraşmanıza gerek yok. Ya da kendi faturanızı açtığınızda faturam yüksek gelir mi derdini düşünmüyorsunuz. Kafanız rahat bir şekilde internete bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzun eSIM'e uyup uymadığına bakın ama. Ona mutlaka bakın derim. Gezmeye devam edelim şimdi. Avrupa'nın en eski ve en önemli pazar yerlerinden birini ziyaret edeceğiz şimdi. La Boqueira arkadaşlar. Boca ağız demek. Büyük ihtimalle ağız kelimesinden türetilmiş bir isimdir diye düşünüyorum. 1217 buranın kuruluş tarihi ama o zaman böyle kapalı bir pazar olarak düşünmeyin. Açık bir pazar, sokak pazarı. 1853'te bu kapalı pazar halini alıyor. O günden sonra da gitgide önemi artıyor arkadaşlar. Turistlerin odak noktalarından bir tanesi. Şöyle sizlere neler satıldığını göstereyim. Bir sürü kuru yemiş görüyorum, kurutulmuş meyve görüyorum, hurmalar görüyorum. Şöyle çikolataları da sizlere göstereyim. Çeşit çeşit çikolatalar var. Bak böyle kuzulu koyunlu çikolatalar var. Gracias. Burada şekerlemeler var. Çeşit çeşit şeyler satıyorlar arkadaşlar burada. Güzel bir pazar yeri. Burayı birazcık araştırmıştım gelmeden önce. Tabii ki de doğal olarak hemen rotama ekledim. Ana kapının oradan girdiğinizde direkt böyle tatlılar ve şekerlemelerle başlıyorsunuz. Bir yandan şöyle fiyatları da göstereyim sizlere. İspanya Euro'yu kullanıyor arkadaşlar. Ben Türkiye'de Euro yaptım ve burada hiç para değiştirme vesaire işleriyle uğraşmadım. Tabii bankalar da var. ATM'lerden para da çekebilirsiniz. Kendi banka kartınızı da kullanabilirsiniz. Bakın burada böyle bir sürü meyveler var. Tropik meyveler vesaire. Mesela meyve salatası diyor. Bardağı 4 euro. Oh, deniz kokuyor. Bu kısım balıkçıların olduğu kısım. Bir sürü deniz ürünü var burada. Kokudan da çok net bir şekilde anlıyorum ben. Keşke size de geçse koku. Istakozlar, yengeçler, karidesler. Baksanıza çeşit çeşit farklı büyüklükte. Fiyatları da üzerinde yazıyor. O çok güzel bir şey. Salyangozlar, ahtapotlar. Hepsinin kilo olarak fiyatını yazmışlar. Kalamarın kızartması acayip güzel olur. Yani 1 kilo kalamar 17 euro diyeyim ben. Değişik değişik balıklar var burada. Gördüğünüz üzere gayet derli toplu, düzenli, temiz bir pazar yeri. Mesela şu tabağı 10 euroya satıyorlarmış. Çeşitli deniz ürünü kızartmaları var. Ahtapot yapmışlar ufak bir tabak diyeceğim artık buna. 7 euro. Hola, buenas, ¿cómo estás? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, ben de teşekkür ederim. Video açık, sorun olur mu? Sorun değil, sorun değil. Zaten seni tanıdığımız Teşekkürler, afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle size vereyim mikrofonu ya. Tamam, nasıl istersen. Barcelona hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç Çok- gündür buradasınız? 3-4 gündür buradayız artık. Çok garip bir şehir. Birkaç tane Avrupa'nın şehrinde bulunduk ama yani canlı bir şehir, anladın mı? Çok böyle güzel şehir. Tabii güzel.
Gezmekten bıkmayacağımız bir şehir, evet. Güzel bir şehir. Pahalı mı peki sizce Barcelona? Aslında diğer ülkelere baktığınızda normal yani, aynı fiyatlar. Çok da açık değil yani. Avrupa ülkeleriyle Evet, evet, evet. kendi Türkiye ülkemizde yapmıyoruz yok. Kendi ülkemizde yok. O kendi ülkemizde olduğu zaman burası biraz pahalı. Evet. Ama yani turistik Biz mekan. aslında Azerbaycanlıyız, Türk değiliz. Sadece konuşabiliyoruz yani. Güzel. Ben Azerbaycan'da 3 kere bulundum. Evet. Videona bakmıştım sanırım, öyle hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Çok Tamam hocam, seni Bekleriz tutmayalım. de Azerbaycan'a geldiğin zaman bize şimdi ulaşırız birbirimize Instagram'dan. çok sevinirim. Kendine iyi bakıyorum, seni Haberi de yolunu etmeyelim. karşılarız. Çok teşekkürler. Sağ Çok olun. sağ olun. Burada bayağı bir istiridye yiyen gördüm arkadaşlar. Bu bölgede meşhur sanırım. Ben de bir tane denemek istedim. İçi bayağı sulu sulu dostlar ya. Bayağı sulu sulu. Limon verdi bir de yanında. Şöyle limonu sıkalım. Questo. Italia, l'Italia. Viva l'Italia. Un reportage. Tahmin ettiğimden çok daha iyi. Tahmin ettiğimden çok çok daha iyi. Afiyet olsun. Sadece kartla kabul ediyordu bu abi. Kartla ödedim 3 euro. Juan Mira isminde bir sanatçı abimiz 1976 yılında La Rambla'nın göbeğine böyle bir mozaik yapıyor. Farklı renklerden oluşan değişik bir tasarım yapıyor arkadaşlar. Yere yapıyor bu mozaiği ve insanların ilgisini çekiyor bu. La Rambla'nın böyle sevilen noktalarından bir tanesi. Tur rehberleri turları getirip büyük ihtimalle abinin hikayesini anlatıyordur detaylı bir şekilde. Ben sadece temel bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Yani gördüğünüz üzere orada yerde bir mozaik var ve turistlerin ilgisini çekiyor. Belli başlı böyle detaylar görüyorsunuz Barcelona'da gezerken, sokak aralarında, caddelerde, böyle yerde. Bu da turistlerin ilgisini cezbediyor. Belki de Barcelona'yı bu kadar değerli kılan, ilgi çekici kılan şeylerden bir tanesi de budur. Şu an biz Ciutat Vella kısmındayız. Yani eski şehrin içerisindeyiz. Burası birkaç tane farklı mahalleden oluşuyor. Biz sadece şu an La Rambla bölgesindeyiz. Bu mahallelerden bir tanesi La Rambla. Ama farklı mahalleleri de sonraki videolarda göreceğiz arkadaşlar. Turistler buraya yoğun ilgi gösteriyor. Bu aslında baktığınız zaman Barcelona halkı için çok iyi bir şey değil mi? Yani turizmden çok ciddi para kazanabilirler. Ama ve lakin burada öyle olmamış. Belli bir noktada haberlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Fiyatlar artıyor. Airbnb fiyatları, otel fiyatları, her şey artıyor. Ev kiraları artıyor. Ve artık buranın halkı yaşayamaz duruma, ekonomiyi döndüremez duruma geliyor. Diyor ki yani biz kazandığımız para artık yetmiyor Barcelona'da yaşamaya. Tamamen dışarıdan gelen turistler bir şekilde böyle belki de uzun vize alıp burada kalıyorlar, ediyorlar, bir yaşam kurmaya çalışıyorlar derken ev fiyatları artıyor, yaşam maliyetleri artıyor. Bir noktada isyan ediyorlar ve hatırlarsanız turistlere böyle su filan atıyorlardı. İsyan etmişlerdi, böyle protesto etmişlerdi. Barcelona deyince hep aklıma o geliyor benim. Dostlar şimdi metroya geldim. Buradan kendime bilet alacağım. Şöyle İngilizce seçeneğini seçiyorum. Take Casual diye bir şey var arkadaşlar. Şöyle 10 kere biniş hakkı veriyor size. Kartım yok. Hemen şu seçeneğe tıklıyorum. Bu 1 zon, 2 zon dediği sanırım gitmek istediğimiz bölgeleri kastediyor. Şehir merkezine gitmek için 1 zonu seçiyoruz diye hatırlıyorum. 10 kere biniş hakkı verecek. 13 euro. Kart bedeli de 1 euro. Toplamda 14 euro olacak. Şuradan kartımızı verdi. Eğer yanlış çevirmiyorsam bu aldığımız kartla havalimanına gidemiyoruz arkadaşlar. Burada gidemezsiniz diye bir uyarı var. Bu makinelerden alıyorsunuz. Metro istasyonlarında o makineler var. Hemen şimdi buradan metroya bineceğiz ve şehrin farklı bir noktasına gideceğiz. Şöyle okuttuk ve geçtik. Barcelona deyince aklımıza birçok yer gelebilir simge olarak. Ama bir şey var ki onun yeri apayrı arkadaşlar, bakın. Hemen arkamda kendisi bütün ihtişamıyla belirdi. Metrodan çıktığınızda bu görüntü harbiden güzel bir görüntüymüş. Bu noktayı öğrenmiştim. Sizlere göstermek için metronun bu çıkışını kullandım. Arkamızda Sagrada Familia, La Sagrada Familia. Bitmeyen kiliseyi ziyaret edeceğiz şimdi arkadaşlar. Ne yazık ki içeriye giremeyeceğim. Mayıs'ın ilk haftasına kadar tüm biletler dolu. İkinci haftasından itibaren bilet bulabiliyorsunuz. Ne yazık ki içeriye giriş için bilet bulamadım. Ama sizlere şöyle dışarıdan La Sagrada Familia'yı göstermek ve hakkında bilgi vermek istiyorum. Bitmeyen kilise. Sanırım 143. yılında şu an. 2026 ile 2028 arasında bitirmeyi planlıyorlar. Yani bitirebilirler mi çok emin değilim.
hiç niyetleri yok gibi açıkçası. Gaudi, Barcelona deyince Gaudi'nin adını hepimiz duymuşuzdur açıkçası. Yani onun aslında birazcık dokunuşlarıyla büyülenen bir şehir burası. Kendisi hakkında da bilgi vereceğim. La Sagrada Familia'ya bu destansı dokunuşu kendisi yapmış. Yani onun bu dokunuşu olmasa böyle bir yapı olur muydu? Çok emin değilim açıkçası. Bu kadar ilgi çekici bir yapı olur muydu? Emin değilim. Buranın çevresinde de gördüğünüz üzere tadilat çalışması var. Yani Barcelona Belediyesi benim buraya gelmemi beklemiş galiba tadilat için. Kilisenin etrafındaki sokaklarda dolaştığınızda çeşitli açılardan manzarayı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı açılarını görmüş oluyorsunuz kilisenin. Ama aynı ismi taşıyan, yani La Sagrada Familia Parkı olarak adlandırılan bir park var. Oradan şu an görmüş olduğunuz bu manzarayı görüyorsunuz. Sanırım en iyi manzara burası. Çünkü en kalabalık nokta burası. Şimdi La Sagrada Familia yapımı 1882'den beri devam eden bir bazilika arkadaşlar. Antoni Gaudi'nin başyapıtı olarak geçiyor. Şimdi Gaudi'den birkaç cümle bahsetmem gerekiyor. Çünkü kendisi gerçekten önemli bir şahsiyet. 1852-1926 yılları arasında yaşamış bir mimar kendisi arkadaşlar. Katalan modernizminin öncüsü olarak adlandırılıyor. Eserleri birazcık farklı. Doğadan esinlenen bir tarzı var. Ne yapıyor? Doğayı betonla birleştiriyor diyebiliriz aslında. Yani bunu bir sanatsal ifade olarak düşünün lütfen. Doğanın organik formlarını seramiklerle, camlarla ve farklı demir işçilikleriyle birlikte eşsiz bir tarza kendisi evirmiş durumda ve Barcelona'yı şekillendiren dahi bir mimar olarak anılıyor. Burada çok fazla eseri var ve dünya mirası listesine giren eserler bunlar. Öyle boş eserler değil arkadaşlar. Ama ve lakin öyle bir tanesi var ki şu an karşımızda duran La Sagrada Familia. Bu kendisine geldiği zaman bu proje 1882 yılında farklı bir mimar tarafından başlanıyor La Sagrada Familia projesine. Ama ve lakin bir sene sonra Gaudi'ye iletiliyor bu proje ve Gaudi buna ufak dokunuşlar yapıyor. Yani ufaktan kastım birazcık böyle mecazi olarak ufak düşünün. Harbiden çok farklı bir forma eviriyor projeyi ve o günden bu yana La Sagrada Familia'nın yapımı devam ediyor arkadaşlar. Bu Gaudi'nin dokunuşu o kadar insanların gözünde güzel gözüküyor ki, farklı gözüküyor ki yapılarına, eserlerine inanılmaz bir ilgi doğuruyor bu. Günümüzde şu an Barcelona'yı Barcelona yapan etmenlerden bir tanesi Gaudi. Yani insanlar onun eserlerini görmek için dünyanın dört bir yanından geliyor arkadaşlar. Tabii bunun başlıcası Sagrada Familia. Burası yılda ortalama olarak 4,5 milyon turiste ev sahipliği yapıyormuş. Yani içeriye girmek için bilet bulmak büyük mesele. Haftalar öncesinden almanız gerekiyor arkadaşlar. Ve şuna dikkat etmeniz gerekiyor bilet alırken. Belli bir saati var. Haftalar öncesinden resmi sitesine gideceksin. Hangi gün, hangi saatte burayı ziyaret edeceksen onu seçeceksin. Saate ve tarihe riayet etmek zorundasın. Şimdi giriş ücreti 26 euro. Kendi başına geziyorsun. Ama dersen ki benim yanımda bir rehber olsun, o zaman 30 euroya çıkıyor ücret. Hem içeri gireyim hem de kuleyi ziyaret edeyim, 36 euroya çıkıyor. Hem içeri gireyim hem rehber olsun hem de kuleyi ziyaret edeyim dersen ücret 40 euroya çıkıyor arkadaşlar. Yani bilet alacaksanız benim yaptığım hataya düşmeyin. Ben son dakika bakmak zorunda kaldım belli başlı sebeplerden. O yüzden içeriye giremiyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Kiliseye baktığımızda 3 tane ana cephe görüyoruz arkadaşlar. Doğuş cephesi, Çile cephesi ve Zafer cephesi. Gaudi sağlığında sadece Doğuş cephesini görebilmiş. Sadece orası tamamlanmış. İsa'nın doğumunu ve doğa temasını anlatıyormuş. Çile cephesi İsa'nın çilesini, ölümünü ve dirilişini dramatik ve sade bir şekilde bize ifade ediyormuş. Zafer cephesi de İsa'nın yüceliğini ve göğe yükselişini temsil ediyormuş arkadaşlar. Hala üzerinde çalışılan cephe son cephe, yani Zafer cephesiymiş. İç mekanı genelde görenler seviyor, hayran kalıyor. Ben internetten sadece videolarına ve fotoğraflarına baktım. Gönül isterdi ki girip ziyaret edip sizlere de göstereyim, anlatayım arkadaşlar. Çünkü burası bir ibadethanenin dışında bir sanat eseri. Ben bu şekilde bakıyorum. Gösterip anlatmak isterdim Gaudi'ye olan saygımdan dolayı. Kuleler tamamlandığında 18 tane kule olacakmış arkadaşlar. 12 havariyi, 4 İncil yazarını, Meryem Ana'yı ve en yüksekteki de İsa Mesih'i temsil edecekmiş. Bu şekilde tasarlamış Gaudi. Yani her detayını fark ettiyseniz ince eleyip sık dokumuş. İnanılmaz fazla detay var. Zaten sadece dışarıdan baksanız bile inanılmaz fazla detay var. Demek ki çok dahi, zeki ve akıl almaz bir insanmış ki böyle bir eseri yapmaya cüret etmiş. Hele ki o dönem arkadaşlar. Hola, buenas. Yo mantengo, o si... Pero costa ser racional. Gracias. Costa ser racional. Şu an saat 19:21. Benim buraya biletim Park Güye'ye geldim ben bu arada. Şehir manzarasını izleyelim ve sizlere güzel bir yer daha göstereyim istedim. Buraya biletle giriliyor. Buranın ben resmi sitesini koyacağım. Oradan bilet alabilirsiniz. Yine gün ve saat seçiyorsunuz. Benim saatim normalde 7'deydi. Giriş saatim 7'deydi. Hola, buenas.
Ama şöyle bir ibare var. Giriş saatinizden sonraki yarım saat içerisinde de giriş yapabilirsiniz diye. Park kapanana kadar kalıyorsunuz sanırım. Onda bir sınırlama yok. Ben kaç 7'yi 2 mi geçiyordu neydi? La Sagrada Familia'nın oradaydım. Bayağı 19 dakikada falan 2.2 kilometre yürüdüm. Koşmadım. Hızlı tempoda yürüdüm. İçeri girdim. Park Güell'deyim şu an arkadaşlar. Burası da Barcelona'nın en sevilen noktalarından bir tanesi. Buraya giriş 18 euro arkadaşlar. Mail adresinizi giriyorsunuz. Oraya PDF olarak biletinizi atıyorlar. QR kod var. Onu okutarak giriyorsunuz. Barcelona ayaklarımızın altında. Deniz de gözüküyor. Güzel bir manzara noktasıymış ha. Bak denizi de görebiliyoruz buradan. Gaudi burayı tasarladığında halka açık bir park olarak tasarlamamış arkadaşlar. Zenginler için tasarlanan bir yer burası. Bir bahçeşehir projesi olarak tasarlamış Gaudi. Ama beklenen o ticari yöne evrilmemiş proje. Daha sonrasında burayı halka açmışlar. Şu an günümüzde gelip burayı ziyaret edebiliyoruz ama giriş için ücret ödememiz gerekiyor biz turistler olarak. Buranın halkı ücret ödüyor mu bilmiyorum açıkçası, ona bakamadım. Ama bizler 18 euro vererek gelip burayı ziyaret edebiliyoruz. Güzel bir manzarası var. Yani parkın içi de oldukça büyük. Değişik bir tarzda tasarlamış yine Gaudi. Mimari eserlerini tasarlarken doğadan ilham alan birisi kendisi. Yani baktığınızda mesela sütunlar sütun gibi gelmiyor size. Ağaç gibi gözüküyor. O yüzden ilginç bir tasarım yaptığı zaman birisi bir şekilde o bir değer görür ileriki zamanlarda ya da yaşadığı dönemde. Gaudi'nin eserleri de bugün değer gören eserler arkadaşlar. Park Güell'de değer gören yerlerden bir tanesi, ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Banklara baksanız arkadaşlar. Bu cadde üzerindeki bankların hepsi böyle tek kişilik, birbirine çok yakın değil, birbirine uzak da değil. Böyle sohbet ettiğinizde yanınızdakini duyabilecek seviyede bir uzaklığı var. Genelde bizim bildiğimiz bank tipi şudur. Yan yana oturursun, 3 kişi sığar buna. Bu birazcık farklı geldi bana. Bu da mı Gaudi'den çıktı acaba? İlk intiba olarak ben tatlı buldum açıkçası Barcelona'yı. Çok fazla insanla böyle konuştum. Avrupa'da en çok sevilen şehir olarak anılıyor burası yani. En çok sevilen şehirlerden bir tanesi diyeyim ya da öyle daha doğru olur. Birçok insanın gözdesi yani Barcelona. Tatlı buldum ben açıkçası. Ziyaret edilir. Yarın daha farklı bölgelerine de gideceğiz. Bir sonraki videoda siz izleyeceksiniz ama bu video tabii ki bitmedi. Bir iki yer daha göstermek istiyorum. Biraz uzun bir video olacak, kusura bakmayın. Tüm gün boyunca sokaklarda, caddelerde böyle yürürken bir şey dikkatimi çekti. Bakın mesela buradan tek şeritlik bir araç yolu var, tamam mı? Araba parkı için şu an taksilere ayırmışlar orayı. Bir yer ayırmışlar yani. Araç park edebiliyor. Motorların park edebileceği bir alan var. Bisiklet yolu görüyorsunuz orada. Hemen şöyle karşıya geçelim. Bakın yani yolun ortasında motor park etmiş. Burada bisiklet yolu var. Bisiklete yol açmış. Bisiklet parkı yapmış. Keza araç parkı yapmış. Belki o taksi dediği aslında bu araçlara da taksi diyor olabilirler. Bunların da park edebilme yetkisi vardır, izni vardır. Ve şurayı geçtikten sonra hemen göstereceğim diğer bir açıdan. Yani normalde mesela böyle tek şerit, iki şerit geliyor ya, bu şekilde devam etmesini beklersiniz. Ama bu kısmı böyle törpüleyip araçlara park yeri oluşturmuşlar ve buraya bir meydan gibi bir şey olmuş aslında burası. Bakın ortadan geçen de bisiklet yolu. Daha demin bisikletli geçti. Dikkatimi çeken bu oldu benim açıkçası. Otobüs yolu birçok yerde olduğu gibi burada da ayrı. Yani bilmiyorum, bak o mantık çok güzel. Çünkü araç trafiği belli ki burada da oldukça fazla. Çünkü nüfus, takdir edersiniz ki fazla bir nüfusu var buranın. Belli başlı yerlerde böyle araçlar yol kenarına park ediyor. Özel parklar da gördüm araçlar için. Ama bisiklet yolunun bu kadar yaygın ve güzel olması, buna saygı gösteriyor olmaları ayrı bir takdir edilesi olay bence. Şehirleşmesiyle birazcık da ön plana çıkan bir yer Barcelona. Yani insanlar buranın tasarımına hayran, şehirleşmesine hayran, yapısına hayran. Burası da gayet güzel bir tasarım ya. Sagrada Familia'dan böyle bir sokak var. Oradan dümdüz yürüdüğünüz zaman buraya çıkıyor. Eski bir hastaneymiş burası. İsmi de Sant Pau Modernist Kompleksi. Gayet güzel görünüyor yani dediğim gibi. İçeri giriş de biletliymiş bu arada. Onu da söyleyeyim. Resmi sitesinden bakıp bilet alıp içeri girmek isteyenler varsa bunu değerlendirebilir. Arkadaşlar günü yemekle bitireceğiz. Ama video tabii ki de bitmeyecek. Yarın güzel bir yeri ziyaret edeceğiz. Ama bugünü yemekle bitirmek istiyorum.
İstiridye'yi saymazsak ilk öğünüm. Güzel bir restoran buldum. İsmi neydi? Charito. Şöyle göstereyim. Burada genelde akşam geç saatte yeniyor yemekler. Böyle 8'den 9'dan sonra falan yeniyor. Bir yemek söyledim, ana yemek söyledim. O 20 dakikada falan olacakmış sanırım. Onun öncesinde şöyle bir patates söyledim. Soslu bildiğimiz patates arkadaşlar. Patates bravas diyorlar burada. Bir de Katalunya'da sıklıkla yedikleri, daha çok bu bölgelerde meşhurmuş, ekmek üstü domates. Şöyle göstereceğim sizlere. Çok da güzel kokuyor. Bu bölgenin belki de domatesleri meşhurdur. O yüzden böyle bir şey yapıyorlardır. Bilmiyorum yani. Ekmeği de şöyle göstereyim sizlere. Zeytinyağı da var üstünde. Bu tam bizim ağız tadımıza göre. Soslu patatesi de deneyelim. Bu ne sosu bilmiyorum ama güzel gözüküyor. Şahane bir sos. Şahane bir sos. Oy bayağı sıcak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Paella'mız geldi. Bu pirinç yemeği bayağı bir sıcak. O yüzden çok fazla tutamayacağım elimde. Valencia bölgesine özgü bir yemek aslında bu. Pirinç yemeği, içerisine işte çeşitli malzemeler koyuyorlar ama ana madde burada pirinç. Ana besin pirinç. Ben deniz ürününü söyledim. Midye görüyorum, karides görüyorum. Böyle birkaç farklı deniz ürünü koymuşlar. Lezzetlidir diye düşünüyorum. Valencia bölgesinin yemeği ama buralarda da oldukça sevilen ve bolca, sıkça yenen bir yemek. İlk defa yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl? Merakla bekliyorum valla. O kadar sıcak ki önünüze tabak getiriyorlar. Hani oraya alın, birazcık soğusun, rahat rahat yiyin. Bayağı iyi bir tadı var. Bayağı iyi bir tadı var ya. Hafif böyle soslu gibi ya pirinç. Acayip hoşuma gitti. Barcelona'daki ikinci günümüz arkadaşlar, günaydınlar. Güzel bir güne uyandık. Hafif bir sabah serinliği var. İlk videonun sonunda sizlere bir yer daha göstermek istedim. İlk videoda olsun istedim burası. Gaudi'nin en önemli eserlerinden bir tanesi. Burası Casa Mila, yani Mila evi. Şimdi biletim var. Sabah 9'a bilet almıştım ben. Giriş için sokağın iç kısmında bir yere yönlendirdiler arkadaşlar. QR kodla biletinizi PDF olarak gönderiyorlar. Resmi sitesinden alabilirsiniz Casa Mila'nın biletlerini. Ben sabah 9'a aldım. 31 euro ücret ödedim arkadaşlar. İlk giriş saati sabah 9. Barcelona'ya geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri olarak geçiyor burası. Casa Mila, yani Mila evi. Şimdi içeri girelim, birazcık içeriği gezelim. Bilgiler de vereceğim burası hakkında. İçeriye girdik dostlar. Böyle bir alan karşılıyor sizi. Şöyle göstereyim. İlginç bir mimarisi var. İçeriye girişte ufak bir güvenlik kontrolü var. Daha sonrasında size şöyle bedava bir rehber veriyorlar, sesli rehber veriyorlar. Burada 11 tane farklı dil var. Hemen İngilizce seçeneğini seçelim şöyle. Burası hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi çıktım müzeden arkadaşlar. İçerisi bayağı bir kalabalıktı. Yani ben sakin olacağını düşündüğüm bir saatte geldim. İnanılmaz bir kalabalık vardı. O kalabalık gitgide artıyor. Şöyle tekrardan dışarıdan göstermek istiyorum sizlere. La Pedrera diyorlar buraya. Böyle söylemelerinin sebebi, o dönem insanlar bu eve baktıklarında çirkin bir taş ocağı görüyorlarmış. La Pedrera taş ocağı demek. O yüzden böyle bir lakap takmışlar. Geleneksel mimarinin dışında bir yapı gerçekten. Yani baktığınızda böyle dışarıdan dalgalı, farklı bir motif var. Detayları çok ilginç. Yani Gaudi'nin dokunuşunu gerçekten hissediyorsunuz burada. Kendisi modernist bir mimar. Barcelona'daki en modernist yapılardan bir tanesi olarak geçiyor Casa Mila. Gaudi burayı Mila ailesi için yapmış arkadaşlar. İşin en ilginç tarafı da evin taşıyıcı duvarı yok. Yani bina tamamen çelik iskelet ve sütunlar üzerine kurulu. Bir yerde şey okumuştum. Yani bir kısmı beğenmediğiniz bir evin içerisinde dilediğiniz gibi yıkıp tekrardan yapabiliyormuşsunuz. Yani öyle bir bilgi okumuştum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Kalabalık olmasına rağmen evin içini gezerken ben keyif aldım açıkçası yani. Sadece rahat hareket edemiyorsunuz. İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz ama çok normal. Çünkü buranın en önemli yapılarından bir tanesi. Yani o mimari farklılığı evin içinde de çok net bir şekilde hissediyorsunuz. O kadar ince detaylar koymuş ki evin içerisine. Ve tabii o dönemin eşyaları, odalar vesaireler, tuvaleti, banyosu, mutfağı, hepsini böyle görünce yani kafanızda bir şeyler canlanıyor ve tabii sesli rehber çok yardımcı oluyor size. Dediğim gibi 11 dil var. Bir tanesini biliyorsanız o dillerden güzel bilgiler alıyorsunuz o sesli rehberden. Çok değişik detaylar koymuştu yani. Mesela kapıya ufak bir tane pencere koymuş, tamam mı? Hem havalandırma hem gelen kişiyi görmeye yarıyor. Yani bu çok değişik bir detay. İlk defa ben burada gördüm. En beğendiğim kısmı da çatısı oldu bu arada. Harbiden çatısı da değişik. Manzarası da güzel. Belli bir noktadan baktığınızda Sagrada Familia'yı da görebiliyorsunuz. Bilmiyorum, güzel bir yerdi ya. Açıkçası ziyaret etmenizi öneririm yani. Bütçeniz varsa mutlaka zaman ayırın. Ben 1 saat 15 dakika kadar bir süre dolaştım içeride. Keyifliydi yani benim açımdan. Barcelona videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Bu videoyla birlikte İspanya serimiz başladı. Barcelona'dan bir video daha gelecek. Daha sonrasında farklı bir şehre geçeceğim.
Lütfen bütün seriyi takip edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Bunları yaparsanız kanalım ön plana çıkacak. Bu sene 500.000 abone hedefi koydum. Umarım ki bu hedefe hep birlikte ulaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Barcelona'daki ilk videoda en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Bunu yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.